Hay Allah. Başladık. Evet, Şu an sanırım başlayabiliriz. şöyle bağlantımızı da bir kopyalayalım. Diğer insanlara da haber verebilmek için. Evet, zannettiniz ki hemen şey olsun. Hani hemen yayına girelim. Hemen bir şeyler olsun. Ama ufak tefek aksaklıklar illaki oluyor. Şöyle yapalım. Hmm. Biz geçen haftadan bu haftaya bazı değişiklikler yapalım dedik. Hani daha teknik olaraktan iyileştirmeler olsun. İşte yapılan yorumları göz önünde bulundurduk. Buradan işte yorum yapan arkadaşlara selam olsun. Onlara teşekkürler. Onların yorumları doğrultusunda böyle kendimiz bir şeyler değiştirelim. Hani yan yana görelim falan gibi ayarlar yaptık. Ama Bayağı bunları yaptık yapmak aslında. güzel giriş falan oldu. Hani güzel şey yaptık. Fakat denemesini de yaptık gün içerisinde. Hani o zaman YouTube canlı işte herkese yayınlamadan bir canlı yayın yaptık. Aa güzel çalıştı falan. Ama tam yayın saate geldiğimiz zaman nedense işte klasik bir şey vardır ya böyle demo saati olunca patlama. Gözlemci devreye girdiği an direkt böyle şey Hmm. oldu. Hani Bir dahaki o zaman bir de gözlemci de alalım madem. Hani ya yayınları böyle öyle bakalım. cansız koyacağız. Hani böyle şey koyacağız ama biz Ha. canlı yayın yapma biraz daha iyi aslında. Tercihimiz o yönde. Evet niye canlı yayın yapıyoruz biz? Sıkıntı bence bu yani. Hiç konuşmadık. Bunu cansız da yapabiliriz yani kayıttan da şey. Böyle Ama bir boşluklar yandan atarız. Ha. böyle etkileşim almak, hani böyle insanlarla aslında bu sohbetleri devam ettirebilmek iyi bir tercih diye düşünüyoruz yani. O yüzden Ha. yani canlı yayın yapmasak şey olmayacak yani. Ne yaptınız, ne ettiniz? Hani böyle gibi şey sohbetleri giremeyeceğiz. Tabii Yani, herkesi de girmiyoruz ya. Hani böyle dedik herkese de diye de girilmez. yani hani böyle dedik diye de şey gibi düşünmeyin. Yanlış anlaşılma olmasın. Ya Şuradan. bu arada şey gibi düşünmeyin derken bu arada sen yeni linkleri paylaşırken abi ben geçen haftaki bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Geçen hafta konuşurken hani bu arada gerçekten izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ben geçen hafta sonunda teşekkür etmiyorum diyerekten kapattığım için bu konuda böyle sorduğum arkadaşlar oldu. Özellikle buradan Murat'a sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bugün de doğum günü. Doğum günü kutlu olsun vesileyle. Yani canlı yayında doğum günü kutlama benim en büyük isteklerimden bir tanesiydi. Ee, işte üç kişinin izlediği bir ortamda Murat Sayın canlı yayında doğum günü kutlamış. O şey bahset hani bunun nasıl yani o kendi yorumladı bu konu bu davranış konusunda. O anki benim motivasyonum şey yani ben kendimi çok böyle egoist yüksek gördüğümden değil de hani biraz şey kafasıydı. Hani sana faydalı olan bir şeyse izlemen iyi olur. Hani sırf rica minnet hani gönül olsun diye sırf destek olayım diye izleyeyim yapıyorsan ya bu aslında teşekkür edecek bir şey. Evet. Hani aslında teşekkür edecek durum bu yani. İzleyip zamanla ayırdı bir sürü arkadaş. Hani rica ettik. Hani zaten bunu şu anda çevremizdeki arkadaşlar söylüyoruz. Böyle bizim bir şeyimiz var. Hani e, canlı yayında böyle konuşalım, kendimizi böyle ifade edelim. Hani böyle bir heveslerimiz var. Hani bir yandan da bu sohbetimizi insanlara paylaşalım gibisinden. Yani bir yandan da faydası olsa ne hala ama hani faydalı olacak kadar böyle acayip birikimli falandan ziyade hani paylaşalım. O yorumlar gelsin ki hakikaten o yorumlar geldi. O yorumlar çerçevesinde böyle deyip düşünme fırsatım oldu yani. Hakikaten böyle hani kibirli anlaşabilecek tarzda bir şeyler söyledim. Orada hani yanlış anlaşılmak derse de herkese bela okudum falan gibi durmuyor. Yani teşekkür etmemek arkadaşlar bu arada nötr bir şeydir yani. Bu arada bunu da hani biraz açıklığa kavuşturmak istiyorum. Teşekkür etmiyorsam eğer size bela okuyorum Allah belanızı versin demek olmuyor. Hani sadece teşekkür etmiyorum demek oluyor. Ama şu anda hani yani ona geri dönerekten teşekkür etmediğimi söylemek istemiyorum. İzleyen herkese, yorum yazan özellikle herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan hani Ömür'e de çok teşekkür ederim. O da hani gayet zamanları böyle çok güzel yorumlar yazdı. Hani işte onun doğrusunda birçok değişiklik yapmaya çalıştık. Hani teknik anlamda da böyle ikimizin görüntüsü yan yana olsun falan diye. Şu anda ben konuşurken Erbil ne yapıyor görmüyorsunuz. Az önce mesela burnumu karıştırdı falan hiç bunları görmüyorsunuz. Ben görüyorum. Hani o yüzden Erbil burnu karıştırsan söylerim yani bu tür şeyleri. Seyircimize şey olsun. Saygımız. Ya Ya aslında o ekran şey MIT'te de bir şekilde var ama şu an gerçekten teknik aksaklıklarla ne kadar uğraşabiliriz biraz bilmiyorum. daha beklemek isterseniz bir Bir de süre ben sonra. şey söylemek istiyorum sana. Şimdi Evet. tamam, geçen haftaya dair ufak bir girizgah yaptın aslında gelen yorumlar dolayısıyla. Şu anda yaptığın girizgah üzerine de önümüzdeki haftaya bir yorum gelmiş olacak aslında. Hayırlısı. Sürekli bir
döngü yaratmış oluyorsun aslında. Yani evet tabii fikirler önemli. E, Bizi izleyen, vakit ayıran herkes Hı hı. için önem veriyoruz yani. Hani fikirler önemli. E, tabii özünde de bizim aslında değerlendirmek istediğimiz, konuşmak istediğimiz bazı şeyler var. Mesela. E, Mesela ben bu hafta Mesela bu hafta da özellikle diyorum ben şimdi ajanda olsa mı olmasa mı diye ilk yayın önce konuşmuştuk. Abi olsun dedi falan. Ben de ya ne gerek var bam 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 gidelim derken o konuda da Belişer'e geldi. Hani yeterince böyle hani dikkati ayık tutabilecek böyle başlıklar şunlar bunlar nedir? Bir de nezaket konusu. Aslında nezaket konusu birazcık şey oldu. Geçen hafta çıktı. Bizim orijinalde düşündüğümüz şey böyle daha hani başka temalar var. Şimdi çok temaya takılmadan böyle muhabbet kafasına devam edip nereye evrilse bakalım diye. Ama ben bu hafta tamamen bir de bakıyorum hani konumuz ve ana temamız nezaket olmadığını altını çizeyim sadece. Hani evet. ama bu hafta ne olduğunu bakalım Erbil'e ben bıraktım. O yüzden benim için de sürpriz olacak mı? Bekliyorum. Bu hafta nezaket üzerine tekrar devam edeceğiz. Şey değil ya hani belki hani nezaket 2 diyebiliriz belki. Nezaket 3'te şey olabilir. Yani Nezahat tabii ne ki de demek şey bu? değil ama ya şu aslında hani biraz böyle bu hafta böyle başından böyle ekstra bir şey geçmiş olabilir. Ya da hani böyle bir insanın bir şeyine böyle sinir olmuş olabilirsin vesaire. Mesela en basitinden ya karşılaştım. Bu 2-3 kez karşılaştım yani bu hafta. Ya insanlara bir merhaba diyorsun ama karşılığında bir şey gelmiyor. Yani merhaba gelmiyor gibi. Ya hani nasıl gelmez? Hani böyle hadi bir gelmedi. Ulan acaba sesim mi çıkmıyor? Hani Abi evet. O çok şey önemli. böyle şeyi düşündüm. İster istemez bunu düşünüyorsun ama daha sonra da bakıyorsun ulan o insan acaba hangi şartta böyle şey yapıyor? Hani kafası gitmiş ya da hani böyle şey olabilir, yorulmuş, yorgun olabilir ama şey mi Bu acaba? kadar da mı yorgun oldun? Ya bu kadar mı yorgunsun be kardeşim ya? Hani Bir de değil mi şey diyorsun hani sorun sende mi bende mi durumu da var ya. Şimdi ya hani birkaç kez benim böyle denk evet. gelince de artık herhalde sorun bende diye düşündüm. Ben merhaba demeyeceğim. Hani bundan sonra şey olmayacağım. Ama burada şey de düşündüm. Ya acaba daha yüksek sesle mi merhaba desem? Ha. Böyle, merhaba hani daha böyle bağıra bağıra hani e, bir şeyleri böyle bağırarak mı Ya anlatmam lazım ama yani hani. evet, tamam bak şimdi o konu başka bir şey, ama bir şey söyleyeceğim. Bu merhaba merhaba muhabbeti beni çok sinir eden bir şeydi. Ben bunun şey olduğunu düşünmüyorum. Tek kişi tek taraf ya bir kere her iletişimde her şey iki taraflıdır yani tamam mı? Hani sen Evet. istersen sessiz konuş. Yani onu duyan insan da var. Duymayan insan da var. O yüzden hani e, tek taraflı olmadığı için hani genel olaraktan sesim kısıktır ya da karşı taraf her zaman karşı tarafta diyemeyiz. Her durum bence başına değerlendirmek lazım. Hani ama şimdi ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi Adapazarı'nda doğdum. Hani benim ailem orada yaşıyor şu anda. Orada mesela apartman içerisindeki böyle merhaba merhaba diye hani gerçi şimdi yine ben genelleme yapmayayım. Adapazarı'daki herkesin Yapalım yapalım lütfen genelleme yapın. En Adapazarı'ndakilerin kınay. de teşekkür etmiyorum. Ona da teşekkür Yani böyle bir işte apartman içerisinde böyle selamlaştığım kişiler var tamam hani daha doğrusu selamlaşmak karşılıklı işte selamlaşmak güzel olan şey karşılıklı olan şey ben selam vermeye başlıyordum çünkü daha fazla böyle ne bileyim komşuyuz hani ilişkimiz olsun diye selam veriyorum falan birisi böyle hiç duymuyor böyle devam ediyor böyle ya dedim bu kadar da olmaz falan diye böyle sonra başka insanlara selam verdim onlardan böyle minik minik karşılıklar falan sonra bir şey öğrendim adamın duyma sorunu varmış ya hani ama duyma cihazı da takmıyor. Araba sürüyor dedim ben böyle. Neyse buradan şey olmasın. İhbar niteliğinde olmasın bu kayıt ama hani yani bayağı duymuyormuş yani adam ya. Az duyuyormuş yani. Aşağıdan böyle alt kat komşumuz. Ben neyse daha fazla lokasyon falan verip de şey yapmayayım. Olayları büyütmeyeyim. Net Yani tarif oldu. Teşekkür ya ederim. şey demek istiyorum. Yani abi duyma engelli birkaç tek insan. İkincisi dediğim gibi abi, çok fazla şey düşünüyorum. Yani birçok durum olabilir ama yani yine de duyurmak bence birkaç denemeye değer yani. Bir merhaba dedin olmadı. Merhaba. Ondan sonra ya da belki şey diyordur. Allah'ın selamı yok mu diye böyle selamun aleyküm de denemek lazım. Hani Orada da bak bir şey tercihi var. çeşit çeşit. Şimdi bir Herkesin Ramazan'ı kutlarım bu arada. Teşekkür ediyorum bütün davulculara. Ne bileyim. Teşekkür dağıtayım. Pratik yapmaya çalışıyorum birazcık. Teşekkür pratik yapmaya çalışıyorum. Türkiye'ye geliş pratiği var böyle şey olur. Ama şöyle şimdi şu gibi durumlar da var. Hani merhabaya ne diyeceksin? Hani selam hani selam
giren var. Bir selamun aleyküm'e giren var. Bir merhaba. Merhabaya selamünaleyküm demiyordur. Ha, Aleykümselam diye yani var. Böyle hani farklı farklı yanıtlar verilebilir Ha, yani. ha, Acaba merhabalarımız mı karşılık bulmuyor? Hani ha. böyle bir şey durumu var. Ama şöyle bir info da vereyim. Bende de işitme kaybı var. E, Aa, Ya doğru. düşündüm. Ya acaba benden de kaynaklı Acaba olabilir. cevap veriyor da sen mi duymuyorsun? O da olabilir yani. Olabilir. E, Ama özellikle hani böyle bir insanın bir halini hatırını sorabilirsin, şey olabilirsin. Hani Hmm. o tarz durumlarda da hani net bir şekilde duyulmama gibi bir durum olabiliyor. Ama mesela bak bu beni çok rahatsız etti. Yani şey olarak Hı hı. kendi kendime duydum. Tabii bunun için bir savaş vermedim. Yani savaş verecek vaktim yok. Yani hani duracağım Belki onun orada. cevap verecek vakti yoktur abi. İşte hem onun cevap verecek vakti yok hem de benim cevap almak için böyle savaşacak vaktim yok yani. Abi uğruna savaşacak şeyler vardır. Bence bu da onlardan bir tanesi. Bir dahakine ben senin yanındayım. Gel beraber merhabalarımızla kuşanalım. Selamünaleykümlerimizle kuşanalım. Doyasıya bir merhabalaşalım. Vallahi Karşılıklı yardım çok yani. isterim. O alıncaya kadar o merhabayı böyle artık böyle yeri yatmış böyle artık hayır daha fazla değil. Merhaba merhaba diyeceksin cevap vereceksin diye böyle hani şey where's my money böyle kafasını suya bastırmış sahnesi vardır ya böyle hani merhaban nerede? Selamın niye almadın diye böyle hani. Yok. Ya bak tabii ki çok dert değil. Yani böyle şeyler hani sorun değil yani. İnsan ya biri de Abi bana böyle merhaba dese yani ben cevap vermemezlik yapar mıyım? Yapmam aslında deniyor. Bu insanlar niye yapabiliyor? Hani, ama bak belki burada da duymamışsındır abi. Duymadığın olmamış mıdır şimdiye kadar? Hani şimdi sen az önce dediğin duyma belki kaybım olabilir diye hani benim duyma kaybım olmadı ben duymadığımı hatırlıyorum böyle hani şey oluyor böyle birkaç sene sonra dönüş yapayım. Bazen kulağımda kulaklık oluyor. Hani bir şey oluyor ya da ne bileyim telefona dalma muhabbeti vardır böyle ayrı bir zone out olması böyle bir şeye iyice böyle odaklanmışsın böyle ne bana mı dedin falan diye böyle dönüşler oluyor yani hani bu illaki telefon olmak zorunda değil yani bayağı yoğun az önce bahsettiğim gibi kafası yoğun bir yerde hani belki başka bir derdi var. Onun derdinden ötürü seni duymadı bu sefer sana dert oldu yani oluyor hani dertler çoğalıyor mu başkasının diyor. derdinden ben bir şey diyeceğim. Ben o zaman başkasının derdinden dolayı dertlendim mi yani? Ama derdine dertlenmedin. Derdinden dolayı kendi derdini yarattın. O kendine yeni bir dert Evet. yaratmış oldu yani. Evet yani. Copy paste yok orada. Yani yani orada bir dert var. Ha ben de kendi derdimi yapayım diyor. Yani orada bir şey var hani. Ama derdine dertlenmek daha farklı bir şey ya. O hani dert var. Güzel dertmiş. Ben de bunu alayım. Yani böyle bir şey. Var Yeterince abi. derdimiz yok gibi. Bak Abi çok güzel dertler var. İmrenirsin yani böyle. Ulan derdim bu olsun dersin. Hani kimse dersin ki derdini seveyim dediğin dertler de var. Hani çok böyle umursamazsın ama düşün bak böyle 10 kişi ortama girdik. Birisi bir dert anlatıyor. Of dersin böyle bir dert. Dersin ki ben bu derdi başka ortamlarda satarım. Ben mesela abi bunu konuştuk ki galiba ADHD'm var diye hani. Şimdi buradan ADHD olan arkadaşlara teşekkür ederim. Bizi izleyebildikleri için bu kadar süre boyunca. Hani başka bir kanalı geçmeden. Ya da belki şimdi geçtiler bilmiyorum. Hani teşekkür ediyorum her halükarda. Ama yani şey yani ADHD mesela bence çok güzel bir dert yani. Hemen böyle ben seni duymadım selam verdim. Şimdi ben ADHD'm var. Benim böyle bir derdim var tamam mı? İşte al sana bu wild card bir dert yani. Bunu al yerde kullan böyle hop ADHD falan böyle çıkar ya yani. o da biraz şey gelebiliyor bazen. Bak bazen Ne, geliyor. ne Bir gibi? geçenlerde aslında öyle bir Mi arkadaşım geldi? oldu. Ya öyle bir arkadaşım oldu tamam mı? Ee, Benim ADHD'm var. ADHD şey yapamıyorum, edemiyorum. Sonra düşünmeye başladım. Lan bu bahane olabilir mi? Hani büyük bir bahane. Yani bir de e, uğraşmak istememek, şey yapmamak. Ya işine gelmeyince ADHD, işine gelince de vay Evet. efendim. Hani ya bu tarz şeyleri de evrilebiliyor. Ama e, yani şey ne olacak peki yani? Ee, Nasıl diyeyim? O insanı nasıl çekeceksin? Nasıl şey yapacaksın? Aynı şey üzerine Ha. Yani konuşmaya başlayınca. bahanesini yememekten mi bahsediyorsun? Bahaneyi hani Evet ya bahane belki de bahane üretiyor. Olabilir. abi benim gördüğüm en güzel çözüm o zaman onunla yap demek yani. Uykum var. Uykuluyken yap o zaman. ADHD, o zaman ADHD ile yap. Hani yolunu bul. Benim derdimi, senin derdin. Hani o çok güzel oluyor. Yani ADHD böyle hani şimdi dertlenmek dışında bir de şey de var. Derdi kabullenmek de var böyle. Hani tamam derdi kabullenebilirsin. Senin derdin bu diyorsun. Tamam ADHD'm var diyorsun. Durumum diyorsun işte. Bu arada hani ADHD diyeyim
ADHD'm var mı deniyor, ADHD'm mi deniyor, oruçluyum mu, orucum mu deniyor. Bunlar benim kafamda karışık. Bu arada herkesin Ramazan'ına teşekkür ediyorum. Az Şey önce de edilmişti. ama Ramazan'da teşekkür ederim. Davulcu, az Ha, önce pardon, davulcular bile. pardon, Ramazan'ın kendisine. pardon. Bütün Ramazan izleyen, neyse abi bokunu çıkarmayayım. Ne diyordum abi? ADHD olduğunu söyleyen insan, bir dakika, disorder. ADHD'si olduğunu söyleyen insanların ne kadar gerçekten klinik olaraktan hani e, hani Evet, resmi bakanlıkta onaylanmış evet. bir ADHD ne kadarı böyle çok güzelmiş lan bende bu var deyip de hani alınmış şeyler, üstlenilmiş şeyler. Hani o badge'i kendin mi yaptın yoksa doktor mu verdi sana onu bilmiyorum hani. O da ayrı mesele. Hani o durumlar mesela sorulabilir. Öyle mi ADHD? Ne zaman teşhis Rapor konuldu? istenebilir. Mesela, Ha. şey yani ilk güzel kaç senedir ne zaman teşhis konuldu? Peki ne yapıyorsun bu konuda? Hani çünkü bazen o bahaneyle yaşamayı seviyorlar. Bu derdi alayım kendimi diye. Çözmek de istemiyor zaten. Hani tam bazen çözülmeyebilirdi ama çözmesen bile onun hayat hani senin bu koşulunla beraber hayatını nasıl şekil alıyorsun? Hani onu tam boyun var ama hani mesela benim boyum 2 metre değil. Basketbol oynamak istesem tam profesyonel olamam derim ama hani basketbol oynayabilirim abi. Hani bir şeyler yapabilirim yani. Şimdi neden ben bu basketbol oynayamam çünkü boyum şu kadar falan deyip böyle bir bahaneye gireyim. Abi hayır öyle bir şey yok. Oynayabilirsin. Kısa boyda oynarsın. Bu kadar basit. ADHD'ye odaklanamıyorum. Hayır ADHD'ye odaklanırsın. Hani ben yani şimdi ADHD olmadığımı iddia ediyorum ben. Çünkü ben popülerlik karşıtıyım abi. Böyle bir şeyim var. Hani o yüzden dikkatim dağıldığı zaman ADHD'm deyip işin içinden çıkmıyorum. Dikkatim dağıldı diyorum. Toparlıyorum abi yani. Put your shit together. Get over it yani. İşine Derdim başka. başlıyor. Hani öyle. İşine bak abi yani. Herkes Herkes işine bak. Bu işine bakma muhabbetini de bahsetmedik ama oraya da geçeriz. Yani hani şeyle bahane abi bak hangi bahaneye şey diyemezsin. Buyum var. Tamam onunla yap o zaman kardeşim. Hani artık hani öyle bir şey olmasa bacağım yok zıpla demezsin tabii o kadar da ama hani o zaman bacağım yoksa işte protezle zıpla. Ben zıplamak istiyorum. Zaten zorunda değilsin zaten. İşin o olmasın o zaman yani. Biraz da bak şimdi pozitif böyle bak şey buna. durumlarda aslında günün konusuna da biraz değiniyor olacağım. Erdi bu arada Ufaktan benim bundan dolayı başım belaya girer mi ya? Şimdiden şey yapayım yoksa haftaya kadar vicdan azabı çekmeyeyim. Hani sen haftaya toplu bir özür dileyebiliriz. Haftaya böyle ayrı bir günah çıkarma programı yapılabilir. Şey tamam o zaman olabilir. o Yok, ayrı bir hayır şey. ya, şey bir durum yok. Hani olumsuz bir şey söylediğini düşünmüyorum ben. Yani bir Bakalım. alınacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum. E, İnç. Evet. Şimdi şöyle, mesela bazı durumlarda hani insanların bizi dinlememesi, bizim insanlara böyle bir türlü şey atıyorum merhabaya karşılık olmaması gibi. Bak bu durumlar ne sağlıyor? Tamam mı? Ve hani insanların kendi dertleriyle içlerinde piştiklerini düşün. Artık e, sürekli bir insanlarda, yani Türkiye'de fark etti mi bilmiyorum. Almanya'da durumlar nasıl? Türkiye'de artık insanlar normal iletişimi kesmiş gibi ya. Böyle birine bir şey dedi, Ha. öyle şey hemen parlama modunda. Yani neden parlıyoruz? Yani neden bu kadar bağırma? Bağırmakla neyi anlatmaya çalışıyoruz? Anlamıyor Abi, muyuz? Ya da ya o çok şey temel bir şey oldu ya. Hani böyle bir değil iki değil çünkü şey de var. Ne abi ne deniyor ona? Hani bağırma da o çıkışlardan bir tanesi de böyle bir herkes böyle şiş bir tüp gibi değil mi? Hani böyle patlamaya hazır tüp muhabbeti gibi yani. Ee, Ama orada şey mi demek istiyorsun yani özellikle neden bağırıyoruz diye mi yoksa hani nasıl diyeyim genel olarak da neden? Çünkü bence bunda iki ayrı mevzu. Hani çok dolu olabilir insanlar çok böyle stresli işte ne bileyim duygularını böyle sakinleştirmiş olabilir. O yüzden çeşitli yollar seçiyor. Bunlardan bir tanesi bağırmak yoksa bağırmak genel olarak bağırmak da mı? Hani ya yok, hani şey böyle hani bağırarak laf anlatmak. işte duymayan birisine bağırarak. Ya tamam, şey olabilir ama hani normal böyle biriyle şey yaparken en ufak böyle bir nasıl diyeyim e, anlaşılmama gibi ya da hani böyle ters düşme gibi bir şeyde hızlıca bir bağırma, ses yükselmesi, şey gibi durumlar var. Bak bu genel itibariyle aslında rahatsız verici bir durum. Ben sana öyle bir bağırırım ki abi rahatsız edici olmaz mesela. Ne yaparsın o zaman? Yani, Ya rahatsız yürü be ol- harikasın be abi diye. yani böyle şey olumlu bağırma, Aha. olumsuz bağırma ya da böyle şey bağırmayı tartışmaya
sürükleyici bir şekilde Ha. bağırma. Yani. Abi bir de öyle bir şey var ki o bağırmadan bağıranlar da var. Hani böyle, hani o çünkü şey hatırlıyorum mesela benim Lara var, kızım küçüktü böyle hani şey, bende pasif agresyon vardı böyle çok fazla. Hani böyle şey yapıyorum. Ya oğlum neden yapmıyorsun falan diyor. Niye bağırıyorsun diyor. Ya ben Allah Allah bağırmıyorum diyorum falan böyle. Ondan sonra ben bağırmıyorum derken zaten ses bir ton yükseliyor. Hayır ben bağırmıyorum. Hani ama sonra bir şekilde kimse bunu YouTube'a koymadı. Kendimi gördüm öyle şey. Orada bahsettiğin şey aslında bağırmadan bağırmada da olan bir şey. Böyle alttan böyle verilen konteks, orada bir öfke var yani. Herkese Evet. karşı birikmiş bir öfke var. Genelde bağırarak da ortaya çıkıyor. Evet ama bazen bağırmadan da bağırılmış kadar oluyorsun yani. Hani azarlanmış gibi. Aşağıda böyle bir azarlanma, böyle iğneleme, işte laf sokma, öfke, ne bileyim bütün o negatif duygular böyle alttan alttan geliyor yani böyle. O orada bağırmadan ziyade hani o ses, yüksek sesin altından gelen o öfke duygular, onlar çok güzel hissediliyor yani. Sanırım bundan mı bahsediyorsun yoksa sadece ses yükselmesi dersin çünkü Yo, buradan hayır, bahsettiğin şeyden. Hani böyle altta bir temalar, hani böyle bir şeyler olması. E, ha, bu çok büyük dert. İşte o yüzden aslında nezaket diyeceğim de yok yok güzel. Hayır, Şey bu aslında toksikliğe yol açan bir şey yani. evet Yani evet karşıdakini evet olumsuz evet anlamda tüketebileceğin ya da bir ilişkide olduğun birini tüketebileceğin bir abi evet. durum. Öyle bakmak lazım. Ben ya en azından şu an için böyle bakabiliyorum. Evet, Yarın evet. belki de fikrim değişir. Ne olacağı belli olmaz. Hani Ya ama evet yani şey hakikaten toksiklik bu çünkü hani neden açıkça söylemiyorsun hani alttan alttan böyle ben söylemeyeyim sen anla kontekste böyle laf sokmalar işte ne bileyim bakış atmalar böyle bir hani garip garip tripler. Yani bunlara gerek olmadan açıkça ya dersin ki böyle davrandın ben üzüldüm. Ya böyle davrandım ben öfkelendim. Bu arada bundan da böyle şey bu lafları ben nereden öğrendim falan böyle yıllarca terapiye gitmeniz sonuçta böyle bir şey, öfkeler, duygular falan bunlardan bahsetme işte kafa muhabbetle boka sarıyor ama yani şey e, duygularıyla başa çıkamadığı için insanlar bunları böyle patlatıyorlar gibi. Benim gördüğüm o yani. Hani bağırma olur, işte laf sokma olur, komşuya selam vermeme olur. Hani böyle hani geçen mesela ne bileyim çöpünü e, dışarıda bir gün erkenden bırakmışsındır. O yüzden sana gıcık olmuştur. Ertesi sabah her gün selamlanan kişi ertesi sabah almamaya başlar. Sen de dersin ki ne oldu ki dersin böyle hani e, anlarsın durumu ama işte orada da iki yol var. Yani ne oldu diye sorabilirsin bir. İkincisi ya bunun da götü kalktı bir şey yaptı. Hani böyle kendi kendine sen de negatif bir yorum oluşturup böyle sen de ona o şekilde karşılık verirsin. Böyle negatiflik devam eder yani. bu arada şeyi merak ediyorum. Belki bizi dinleyenler arasında vardır. Hani böyle hani böyle çok böyle yansıtmadan e, hani böyle şey majör böyle şey bir derdi olmadan insanlara bağırarak bir iletişim kuran var mı acaba? Hani default'u bağırarak yani Hmm. adamın ya da konuşan kişinin default'u bağırarak bir konuşma içerisinde diyelim. Hani bu tarz insanlar da olabilir. Belki de biz Siz yanlış de, anlıyoruz. siz de olabilirsiniz yani. Evet. Abi bağırmak doğru yoldur hani diye bunu e, savunan kişilere de bekliyoruz. Hani Ama bağırılmak olur yani. yani çok böyle tabii yani bağırmanın da artık böyle yorucu bir şey yani. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Hmm. Sonuçta bir efor sarf ediyorsun, böyle bir şey beynini yoruyorsun, bağırınca bir şeyler oluyor, böyle bir baş ağrıları belli bir yaştan sonra e, kaldıramıyorsun. Evet evet. Yani belli bir yaş oluyor. Bazen işte hani günden güne de değişiyor. Yani yorgun olduğum bir günde de çok e, şey yapar. Ne derler? Kaldıramazsın her şeyi yani. Her zaman o kadar kaldıracak Peki kapasite olmuyor yani. şöyle bakalım mı? Hı. Mesela Hı. insanların birbirine hiç bağırmadığı bir şey. Kimse bağırmıyor. İstesen de bağıramıyorlar. Hani böyle şey yok, bağırma henüz keşfedildi. Helyum gezegeni olsun bu Şey herkes yok sesi yani geçecek. hani herkes tek böyle şey bir tonda, hani ya böyle kısık ses ya da normal sesle konuşuyor. O zaman bir de coşkuyu almış oluyor aslında, hani bağırmayı komple alırsak, biz olumsuz bağırma üzerine biraz konuştuk aslında ama olumlu bağırmalar da var. Biraz önce bir övgü vesaire şey gibi. Bunu düşünsene bir, hani Hı. ya böyle çok şey atıyorum bir milli takım maçında ya gol oluyor, gol.
Hani böyle bir şey Oley. yok. Bağıramıyorsun. Hani o yeti yok ya da hani öyle bir Coşku yok sesle gibi. şey yapabiliyorsun. Ya Coşku evet aslında şeyle veriyorsun. ya Pluribus izledin mi sen? Pluribus diye bir seri başlamıştı. Başlayacağım deyip hala başlamadığım e, Ya dizilerden. ya işte orada ona benzer muhabbet vardı. Spoiler olmadan geçeyim. Hani şey gibi hani orada güzel bir cevher var böyle. Hani eğer daha böyle büyük bir bilince ulaşsan daha böyle hani işte nasıl olur gibi üzerine hani belki bazı insanlarda şey de oluyor. Böyle ne bileyim çok felsefe okuyanlarda falan vardır ya böyle. İşte hani, yani gerçek çok felsefe okuyan insan kendi hayatını gördüğünden demiyorum. Hani e, hani böyle bir tipleme vardır hani çok düşünmekten böyle şey olmuş artık duygu. Evet her şey böyle düşünce falan. Evet bu bölümde ne olmuş hani Ulus artık Baker hariç de. Ulus ya Baker hariç de. evet tamam Bakarımız hariç diyeyim ama yani şey ona da buradan rahmet ve teşekkürlerimi sunuyorum bize çok güzel Selamlarımı şeyler kattığı gönderiyorum. için. Evet. E, ne diyordum ya? Evet yani o ne dediğimi artık teşekkür etmekten ne dediğimi unutur geldim. Bana ne, ne dediğimi unutacak kadar şeyler sunan insanlara da teşekkür ediyorum buradan minnettarım gerçekten bu kadar e, ne derler aklın başına alacak kadar güzelliklerle dolu bir yerdeyiz. Yani böyleyken neden coşmasın insan yani? Coşkuyu nasıl kaybediyor insan? Ondan biraz bahsediyorduk aslında. Hani aslında evet negatif ve pozitif şeyler ikisi de coşku gerektiriyor değil mi? Hani böyle coşku çünkü bağırmak yani milli takım kazan zaman işte tezahürat ederken de ne derler? Şu anda şey, Bahadır'ın yorumu gördüm. Bahadır yorum için teşekkürler. Bunu biz söylemek istemiyoruz. Sadece yani Ha, biraz umarım yorumlarımız yemek var. yanmıyordur. Burada hani yani yaptığın şey börek değilse başında duruyorsundur ve yani bizi yana koyup izlediği için teşekkürler Bahadır. E, ben şey diyordum abi. Coşku iki tarafta lazım. Öfke de iyi yani coşku da yani, coşku pozitif bir şey gibi geliyor ama hani aslında ikisinin de böyle sanki volümü yüksekmiş gibi. Yani öfke de yüksek volümde, işte neşe de, mutluluk da yüksek volümde yaşamak. Bazen abi şey hatırlıyorum. Yüksek neşe de insanı ürkütebiliyor yani böyle. Düşünsene böyle sen Aşırı neşe değil mi? Ya hani kardeşim bu ne kadar neşe ya. Hani bir otur bakalım. Otur evet bir yani gel bir konuşalım ya. Şunun bir kaynağını anlat. Neymiş ya? Nasıl ya, coştun bu kadar? ya çünkü şey düşünsene bak hani hoparlörün volümü yüksek ya. Hani o anda güzel müzik çalıyor ama kötü müzik de çalabilir. O biliyorsun o volüm yükselebiliyor yani. Burada Evet. bir 100 wattlık bir şey var yani kulağını patlatabilir hissi var yani o fazla gelebilir. Çünkü genel coşkulu insanlar da ikisini de üçte yaşıyorlar. Zaten işte o da popüler günümüzün popüler derken yani yaygın olan hastalıklarından bir tanesi psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi bipolar bozukluk da böyle bir şey zaten. Hani iki ucu da çok uçta yaşamak böyle üzgünken çok üzgün işte neşeliyken çok neşeli öfkeliyken çok öfkeli gibi uçlarda yaşamak hani bu da hani kötü bir şey mesela mesela bozukluk olaraktan nitelendiriliyor şu anda ama bozukluk mu? Sonuna kadar yaşıyorum belki. Belki biz bozuluz yaşamadığımız için kadar. Hani o yüzden Normali yani standartlaştırmada bir şey var. Normalin işte, standart hale getirilmesiyle alakalı bir belki sorun var. işte ortaya çekmek mi diyorsun normal standartlaştırma? Yani. Evet yani hani şey bir aralık belirleyeceksin yani bir normal güven Hı. aralığı belirleyeceksin. Bunun altı veya üstü şeydir, problemli, sıkıntılı ya da hani şey Hı. kabul edilebilecek X şeye doğru evrilecek bir Bu vaka gibi. şey gibi oldu aslında biraz piyasa yorumları gibi de oldu hani alt üst hani Evet. ama piyasa bir Öyle. şekilde karşılığını buluyor yani mesela hani altın ne olur demiş arkadaş oradan da aklıma şey yaptı böyle hani Altın. hani çünkü bir alış satış şimdi çok coşkulu abi mesela çok coşkulu olsun tamam mı? Coşkuyu piyasaya veriyorsun, ortam veriyorsun, sosyal piyasaya veriyorsun tamam mı? Böyle coşkuyu veriyorsun oraya. Ver coşkuyu diyorsun ama karşılık bulmadığı zaman ne oluyor? Coşkunu düşürmek zorunda kalıyorsun. Çünkü kimse o yukarıdan almıyor. Hani altın da aynı şekilde. Şimdi altın çok yukarıda. Kimse buradan alacak insanlar ancak böyle işte silkelenen insanlar olur. Tekrar tepki satışları olduğu zaman o insanlar yukarıda aldıklarıyla kalırlar. Yani benzer mevzu. Coşkuyla altının bence seyri benzer yani. Hani şey çok yukarıda olan her şey satış görür abi yani. Alış artık olmaz yani. Sen o yüzden çok yukarıda davrandığın zaman ben umarım seni kaybetmedim ben bile çok konuyu kapattım. Alakası Yo, yok. hayır, hayır. Bu arada şey yorumları bir yandan okuyorum. Ferhat Özdemir yazmış. Ferhat'a teşekkür ediyorum.
yazdığı için, paylaşım yaptığı için de Ben yukarılarda onları kalmış. okuyamadım abi, ben çok konuşurken. Mars'tan dünyaya bir mesaj gelmiş. Mars'tan dünyaya bir mesaj gelmiş. Motor kullanırken karşıdan karşıya gelen bir motorlu gördüğünde nezaketen korna çalarsın. Ha, bunlar yayının en başında olan şeyler. Motordaşlık adına. Motordaşlık diye bir şey varmış. Bilmiyorduk. Geçen günlerde birkaç kez karşımdan gelen motorlulara korna çalmama rağmen geri korna selamı alamamış. Merhabasına merhaba alamayan. Abi işte Çok sevindim. adabı biniyor olabilirler böyle. Evet. Evet. Ama sevindim. Yani hani ne yalan söyleyeyim. Hani üzücü bir şey ben de yaşadım. Ama benim gibi yaşayan birilerinin de olmasını görmek Motorda beni mı şu an yoksa için. sen yayan mı yaşadın onu? Ben yayan yaşadım. Yani. Mesela Yayan belki hani yaşadım. yayanda belki zorunlu değil. Ya da yani yaya gitme adabı diye bir şey belki pek hani Olabilir. Bu oluşturulmuyor. taşıtta da varmış ya. Taşıtta da bir Hmm. karşılık alamama durumu varmış. Beni sevindirdi. Teşekkür ediyorum paylaşım için de. Evet. Ee, Ferhat'ın mesajını bir okuyalım. Geçen hafta kafeye giderken 86 yaşlarında Amerikan vatandaşı Türk bir Antalya hanımefendisine denk geldim. Merhaba dedi. Sandalye desteğiyle apartman girişinden inmeye çalışıyordu yaşından dolayı. Yürüme zorluğu çekiyor. Destek sağlayıp yürümesine yardım etmiş. 50 dakika sohbet dinleme eşliğinde devam ettirmiş. Bankaya gelmiş. İyiliğin sınırlı yapılması gerektiğini düşünüyor. Katılıyorum. Herkese boncuk dağıtmadığımız gibi. Hı. Sonrasında e, işim var deyip bahane edip gitmeye çalışmış. Sonrasında nerelere gelmiş, nerelere gelmiş. Kızından küfürlü mesaj almış. Yani hani bu yardıma karşılık aldığı bir küfür mevcut. Ya bu Hmm. gibi şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani hani bunlar da farklı durumların bir yansıması gibi belki. O Hı hı, şekilde hı hı. değerlendirebiliriz. Ya evet, bazen de evet iyilik yap, neydi o, öyle bir ben de niye aynı şekilde deyime girdim çıkamadım deyime girdim ama hani e, bazen işte karşılık alamadığın oluyor böyle, hani o iyi niyetinle başladığın olay yanlış yere evrilebiliyor. Orada da hakikaten insanın canı sıkılıyor ve bir daha yapmayın falan gibi kafasına geçebiliyor da, ama bir şekilde hani orada şey yapmak lazım ya, hani vazgeçmemek lazım bu tür durumlardan. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Hani ya buradan tavsiye niteliği değil de ben kendi adıma hani bundan vazgeçeceğim bir şey olarak görüyorum. Çünkü çok güzel karşılıklar da görüyorsun hani zaman zaman hani e, ama hakikaten bir de Best of hatırladığın bir karşılık var mı? O an ben unutamıyorum lan bunu. Hani ya bak, duygusu var ama şeyi, olay neydi onu hatırlayamıyorum ya. Ulan nasıl iyi oldu falan diye. Aa. Ya olabilir, bazen gelmeyebilir. ya o hissettiğim şeyi hatırlıyorum. O an hani iyi ki böyle yapmışım falan diye, böyle hani böyle şey oldu. İyilik yap denize attı. Hani bütün o deyimlerin hepsini böyle bir şey yaptı. Ne derler? Ee, bir yere getirdi. Ulan hakikaten de iyilik yap, iyilik bu falan. Çalışıyormuş falan diye, ama ya bazen de işte bu birkaç ay sonra, bir sene sonra falan da olabiliyor böyle. Hani o anki iyi hissetter. Zaten hani karşılık görmek için yaptığın zaman çok sıkıntı olmuyor. Hani zaten ne var, sen yaptığın için iyi hissediyorsun. O yeter. Amenna deyip yoluna devam ediyorsun. Ama bu zaten bahsettiği olay birazcık hakikaten sıkıntı yani. İyilik yapıyorsun bir de şey yapıyor. Ama Özgür Dünya da çok güzel bence. Yani bir de şey var abi. Bitirmek de çok önemli, biliyor musun? Hani bir şey yani aslında bütün etkileşimlerde başlangıç o kadar önemli değil. Nasıl bitirdiğin de çok önemli. Hani şimdi Ferhat, ben sana eleştirmek anlamında söylemiyorum. Hani bahane edip gittim dediğin zaman orada bir düşündürüyor. Bahane mi ettin? Abi e, çok güzel, çok güzel bir şey yapmışsın ama şeyden giderken acaba bahane mi edip gittin, yoksa hani güle güle deyip ben gidiyorum dedim mi? Bazen işte o beklentinin olmaması için hani tamam ben gidiyorumu da demek lazım. Yani bu arada hani yaptın yapmadın demiyorum. Şimdi bunu paylaştığın için çok 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 teşekkür ediyorum. Bazen bende de şey oluyor, böyle hani karşı taraf anlasın deyip bıraktığım şeylerde hani hakikaten gittiğini bilmiyorsa, hani onu da bir işte e, bir şekilde bir şey yapmak gerekiyor. Hadi bana eyvallah deyip hani ben gidiyorum demek lazım ki orada beklenti olmasın. Aa, nereye gidiyorsun? Hani ya işte gitmen lazım falan gibi, hani gibi hani bazı şeyler konuşulmuyor. Daha teşekkür ederim şey yaptığın için, çünkü çok
Bir şekilde hassaslaştım ben bugün ya. Neden bilmiyorum. Bu hafta çok kırmamak için o kadar uğraşıyorum ki şey yapayım diye öyle. Yani Bir ama şey söyleyeceğim. giderken de şey yapmak lazım yani. Ya benden bu kadar demeyi de bilmek lazım. Çünkü o kadar o zaman kadar yapılan ilklerin anlamını görmeleri gerekiyor bir yandan. Lan bu kadar oraya kadar ya bir saattir getirdim. Hadi bana müsaade. Hani Peki şöyle aslında e, bu tarz durumları devam ettirmek, devam ettiriyor olmak hani zorla da olsa şey olması bir samimiyetsizlik yaratır mı insanda? Yani nasıl abi? samimiyetsiz bir şekilde o şeyi yapmaya devam ediyor olabilir misin? Ettirir Ya misin? abi samimiyeti kaybettiğin zaman direkt diyeceksin ki ben samimiyeti kaybettim diyeceksin. Ben ahrazım ya, ben falan diye falan. ya, ya Ya o şeydi, üniversitede bir arkadaş vardı böyle şey hani takılıyorduk bazen. Yani ben senden sıkıldım deyip gidiyordum mesela hani o hiç gönül koymuyordu. Ben böyle ilişkilerde hani rahat buradan Özgün'e de selam olsun şey Ankaralı Davulcu Özgün'e. Neyse abi sağ ol çok böyle şey sıkıldım ya abi ben seni bu kadar çekemem diyordum gidiyordum mesela hani böyle hani ama samimiyeti samimiyeti kaybettim değil yani samimiyetle bunu söylüyordum. Hakikaten sıkıldım diyordum şu anda bu ortamdan. Hani gidiyorum diyordum. Hani buna içten söyleyince o insan da yani azarlamadan söyle bağırmadan, azarlamadan söyleyince ha ben cidden sıkıldım yani gidiyorum hani senden de sıkıldım diyebilirim hani. Hani şey burada bence Şeyle sıkıntı yok yani. Çünkü sen iyisin abi yani kötü sıkılabilirsin de. Ben şimdi ben yayından sıkıldım deyip gidiyormuşum şimdi. bak bu şeyle alakalı hani bir aslında söyleyecek bir şeyim var. Samimiyetle alakalı en azından. LinkedIn'deki ben samimiyetsizliği biraz konuşmak istiyorum. Müsaaden olursa. Hani böyle Abi, üzerine bir konuşmamız lazım. abi biz çok güzel gömeriz. Şu anda Ali. Ya çünkü Hakikaten çok samimiyetsiz yani. ya samimiyetten aslında samimiyetsiz gelme durumu şundan kaynaklanıyor. Herkes her gün dünyayı kurtarıyor gibi böyle bir şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Aa bunu başardık, şunu başardık, bunu bir gün en sonunda dayanamayıp bir şey yazacağım. Allah hepinizin de hani böyle bir şey böyle Aslan Ahmet gibi patlayıp böyle bir şey yazı döşeyip Hı. LinkedIn'e eyvallah diyeceğim gibi. Çünkü çok aşırı samimiyetle yazılıyor her şey. Ha, bu kadar da olmaz ya. Hani bu kadar olmaz Ya diyeceğin kadar. bir de hani o hani artık şey yeni bir işe başladığım için gurur duyuyorum işte eski arkadaşlarıma harikaydı yeni arkadaşım daha da bir harika ama eskileri de çok harikaydı onlara da teşekkür ediyorum. Mesajları dışında bir de şey de başladı kişisel paylaşmaya da başladı hani orada samimiyet yeterince olmadığı için artık işte şey diyor ben artık işte toplantıları arkada kutularla katılıyorum işte kutular aslında hayatın parçasıdır. Bu arada gerçekten ben bunu e, yayın öncesinde kestiğimiz bu pozisyonda bunlar gözükmüyordu. O yüzden ben bunları dedim nasılsa hallettik bu taşımıyorum dedim. Hani şey olması istemezdim böyle. Bunları gördüğünüz halde hiçbir şey söylemeniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. LinkedIn'de paylaşacağım. Toplantıda kutularla giriyorum çünkü gerçek insanlar bu. Hani böyle bir zorlama samimiyet olayı da var ya böyle hani hayatında bir şey paylaşıyor ondan sonra işte aslında proje yöntemi de böyle bir şeydir. Kutularla yaşamaktır falan gibi böyle. Hani 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 alakasız bir işine bağlıyor falan. Ben de işini böyle yapıyorum. Ondan sonra işte gelsin recruiterlar bana falan gibi. Böyle bir ne bileyim böyle bir aslında marketing biraz şey çalışması var gibi. yani. Şöyle gibi ya. Sanki böyle orada da LinkedIn'de bağıramayan insanlar var. Hani bir şeyleri böyle yazarak böyle bir şey yapalım. Hani böyle güzellemeyle hop 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 Hı. böyle bir şeyleri güzel göstermeye çalışıp ama çok bana şey gelmeye başladı. Son dönemde artık var ya e, inşallah orada birilerine sövüp şey yapmam. Hani sonraki farklı bir süreç yaşamam. E, Hani böyle bir şey durum var. Atıyorum biri de desin ki ya yapamadık be kardeşim. Bir aydır şuna uğraşıyoruz, 2 aydır şuna uğraşıyoruz, yapamadık. Bunu henüz yapan yok yani doğru düzgün yapan görmedim. Varsa da Ya görmedim. çok az var. Ben bir iki tane buldum ama hani böyle şey onlar da zaten bir süre sonra yani yazmıyorlar. Herhalde şey diyorlar. LinkedIn'de böyle şey yazılmaz ya falan deyip tepkiler gördüğü için herhalde. Ee, yani LinkedIn zaten doğası gereği biraz samimiyetsiz olmak zorunda gibi yani orada hani Instagram'da olduğu gibi yani şey e, Instagram'da da insanlar hani bir şey böyle küçük bir topluluk değilsin ya artık hani
2-3 kişi böyle güveneceğin insanlar arasında her şeyi rahatça yani iyi kötü paylaşabilirsin böyle. Negatif taraflarını paylaşabilirsin. Böyle hani biraz da kırılgan tarafını ortaya çıkarırsın. Dost dersin, arkadaş dersin, onları anlatırsın falan ama artık böyle yüzlerce kişinin bulduğu profesyonel ortamda artık hani ya bugün de işte hiçbir şey yapmadan gün geçti. Patronun da orada senin yani. Hani şimdi nereye kadar yazabilirsin bunları yani? O yüzden hani doğası gereği patronun orada ya da belki bir sonraki potansiyel patronun belki orada diye hani o kafa bu şeye çalışıyor. Hani Özgür yazmış kimse LinkedIn iş bulmadı falan diye ama işte ben bu karton toplama işini oradan buldum kardeşim. Neyse. Yani şey doğası gereği yani iyi göstermek zorundasın. Instagram'da da insanların çoğu hani hava atmak için işte single olanlar böyle eş bulmak için işte kız arkadaş, erkek arkadaş bulmak için ne bileyim zaten sevgisi olanlar sevgisi ne kadar mutluyuz deyip yani hava atmak için bir şekilde statü göstermek için orada oldukları için işte o oyuna giriyorsun kolayca. Herkes öyle yapınca sen de herhalde burada bu yapılıyor deyip o oyuna giriyorsun. Yani LinkedIn'de de profesyonel statü oyuna giriyorsun. Oyuna girdin mi ne yapacaksın abi? Nasıl çıkacaksın bu durumdan? Yani herkes farklı hisseder ortamda ona uyum sağlıyorsun yani. O samimiyetsiz abi doğası gereği samimiyetsiz çünkü patronun orada yani. Ne paylaşacak? Peki şöyle bir şey mesela LinkedIn'de olumsuz şeyler yazmaya başladım artık. Hepiniz şöylesiniz, hepiniz böylesiniz vesaire gibi. Ya da hani böyle genel bir durumla alakalı olumsuz bir şey yazmaya başladım diyelim. İşte şey var ya atandığınız şey var ya artık şey var böyle. Atıldınız diye hani böyle hani bir şey. Artık oradan Hadi bakalım. ya şey vardı neyse isim vermeyeyim bizim bir arkadaş vardı öyle ona bunu yardırıyordu ve işe alınmadığı yerin mesela bir firmaya başvurmuştu. Onu işe almamış. Daha sonra gidip onun postanın altına böyle işte şeyler yazıyordu. Öfke mesajları yazıyordu böyle. Zaten bunu beni de alması var diye abi. Ne umuyorsun yani bir yandan da? Hani şimdi bir şey bence negatif bir şey paylaşmanın da bir samimiyeti yok. Hani ne yapıyorsun abi? Hani samimiyet tam kendini nasıl diyeyim kendi faydana ters bir şey yapıyorsun diye samimisin anlamına da gelmiyor bu arada. Senin faydana olmayan şeye davrandığın anlamı hani bazen samimi olmak adına senin faydana karşı e, davranıyor olabilirsin. Mesela satanizm tamamen böyle bir şeydir mesela. Hani tamamen konsept olaraktan hani ulan bunlar Allah'a inanan bunlarsa lan ben satanistim lan deyip ortaya çıkmış bir akım gibi bir şey zaten. Hani ama faydan var mı o da yok. Kendine faydan mı o da yok. Yani yine faydası bir şey yapıyorsun yani. Yani ve Bu samimiyet durum bu durum beni paylaşım Heh. yapmaktan soğutan bir etken. Yani böyle Ya illa işte zaten başkasını düşünmek zaten samimiyetsizlik ya. Hani evet. başkası ne der ya da başkasının gözüne ne olur mu düşünmek. Samimi olmak için, samimi görünmek için yaptığın şeyler de samimi değil işte. Şimdi LinkedIn'e giriyorum ve herkesi böyle Yok işte onu giydirmeye diyorum. başlıyorum ben Abi müsaade. giydirmek samimiyet değil ki. Ya değil hani şey olarak ben oradaki paylaşımların da aslında çok böyle samimi olmadığını Ya konuştuk evet. ya. Hani onlara aslında bir hep Ha. böyle değil be kardeşim. Ya biraz da böyle bir şey yani bir tarafı da bir övmeyin ya Tamam. da yaptığınız bir şey övmeyin. Eleştirmezsek ya yerine ne koyalım peki? Tamam hadi diyelim ki bu samimi değil. Biz ne koy abi yerine koyacak bir şey de zor ya anladın mı? Hani Kariyer yani noktaları değil böyle öyle bir yok şey. Link, yok LinkedIn'i hani şimdi bunlar yazılıyor böyle samimiyetsiz şey yazıyorlar. İşte övgüler işte yalama demek istemedim ama hani işte yani yalamalar övgüler yapacağına başka bir şey bunlar samimi değil samimi oluyor. Samimi nedir o zaman? Ne yazacaksın LinkedIn samimi olarak da? Siz yazın arkadaşlar chatten de Çok yazın. ekstra bir şey LinkedIn'de ne yazılsın çok yani? ekstra bir şey olur yazabilirsin tamam mı? Ekstra bir şey olur yazabilirsin ama yaptığın her böyle şeyle alakalı her işle alakalı bir böyle oraya bize rapor sunma kardeşim ya. Hani rapor Mesela evet, şeyleri yani. Barış'la konuşunca her cuma günü mesela yarın cuma gidememişsin ama cuma günü 5'te ne yaptığımı böyle överekten paylaşılmış. Yani tuvalete girmekten bahsediyorum. Hani ekstra bir şey değil yani. Bu arada onu yapmıyorum bayağıdır hani. Sadece başka birisi yapıyordu. Ondan örnek aldım, denedim. Çünkü sürekli iş değiştirdiğin için yapamıyorsun belki de. Evet, düzenim bozuluyor. Alışık değilim. Bakalım buraya ne zaman alışacağım diye yapmaya başlayalım. İş yerinde gerçekten iş yerinde
Hatta iş yeri de değil aslında. Kakanı yaptığın yerde artık alışmış oluyorsun ya. Evet, değil mi, böyle bir kedi nasıl hani ortaya siyer, böyle oraya benim bölgesini işaretliyor falan böyle. Hani yani Bir etkisi olabilir. Evet. evet, evet, samimiyet böyle bir şey mesela. Yani aslında kakanı yaptığı yer samimi olduğun yerdir yani. Mesela Biraz hani. boktan konuşacağız yani. Hani samimi. Ya, ya çok güzel başladık diye. Bu arada Yok hani hayır. evet. Pardon. Hayır. Sözünü kestim lütfen. Tamam. Yok, bence güzel kesin. Balla kesin yani. Bokla değil. Balla dönün biraz. Şu an saatlerimiz de Evet, 21.00. evet. Evet. Son böyle aslında cümleleri biraz böyle toparlayıp yavaştan yayını sonlandırabiliriz. Biraz geç başladık ama 45 Hı dakika hı, hı. civarına e, sığdırmayı planlıyoruz aslında. Evet, şu anda Önümüzdeki yayınlarda bu şekilde olur. evet. Daha aslında daha da teknik olaraktan iyi olacağını umuyoruz bir sonraki yayınların. Böyle bir Çok da güzel bir ikimiz. intro hazırlamıştık. Ya evet, müzik de çok güzeldi ya. Hani bir sonraki sefer diyoruz. Hani bu da şey olsun, böyle bir hani haftaya deyip hani haftaya da bunlardan şey yapacağız diye. Çok kısa Bahadır'ın bir önerisi gelmiş. Peynirle bal çok güzel gidiyor demiş. Hmm. Peynir Ka- bal kar- önerisi gelmiş. Karpuz peynir mesela benim çok geç tanıştığım bir şeydir. Hani o tatlı peynir uyumu, ama mesela künefede zaten aslında önceden biliyordum ama hani tatlı peynir uyumu çok güzel bir şey. Ee, New York için iftar saati olmuş olması lazım bir yandan da. Buradaki bizi New York'tan dinleyenlere. Aha, kimse yokmuş diye. Neyse şey. Evet Yavaş. ama bizi Karadağ'dan dinleyenler var. Evet. Emir var. Emir'e selamlar olsun. Ee, Evet. Artık yavaştan toparlayalım. Zaten Özür dileyeceğim birileri varsa şimdiden dile şey öyle. yani özür dileyecek bir şey yaptıysam eğer, hani bir neydi onu ya, bir bir şey yapsaydık affola, sürçülisan ettiysek affola, bir insanı kırdıysak yani lütfen. Ben sebepsiz yere özür dilemek üzere konuşmak istiyordum bu arada ben bir ara. Bugün değil de hani şey, hani nedenini anlamadan özür dilemek taraftarı değilim. O yüzden hani durduk yere özür dilemem. Hani kırdıysam özür dileyin değil de hani af dileyebilirim yaptıysak, hani sürçülisan ettiysek, hani farkında olmadan şey yaptıysak. Ama eğer belli bir toplumun belli bir kısmını, belli bir işte inanışa karşı bir hakaret ya da bir şey varsa, e, yani savcılıktan önce sizden duymayı tercih ederim. O yüzden yorumlarınızı, eleştirinizi açığız arkadaşlar. Yani bunları bekliyoruz. Yani çünkü zaten biz de muhabbet edelim, bir şeyler paylaşalım. Yalnız masaları bira falan gönderemiyoruz. Böyle bir özelliğimiz yok. Evet, self servis Onlar sonra. Evet. yoktur maalesef. Geçen gün bu arada self servis Evet. bir yaprak sarma yedim. Yani hani pirinç ortada, yaprak ayrı. Aa, Yiyeceğin zaman kendini sarıp yiyorsun. Hani böyle bir şey denk pişmiş gelmiş. ikisi de ama yani. Pişmiş. İkisi de pişmiş ama self servis dolma yedik yani. Güzel, güzel fikir aslında hani. Sarılmışı daha böyle şey tabii ama Şeyler falan vardı, böyle sarma makine satanlar vardı, hatırlıyor musun? Böyle otomatik. evet hala var onlar. İşte onunla da güzel gider aslında, böyle hani farklı boyutlarda falan, böyle tık Ama tık yoktu hemen. gitmedi o yüzden gitmedi. O Bir de yüzden pişmiş yaprak herhalde birazcık zor olur, dağılabilir gibi. evet olabilir. Evet, bu arada yani Ramazan'da bira konusunu şey yapmış arkadaşımız da doğru diyor Bahadır. Yani Ramazan'da bira, ama inanan var, inanmayan var. Herkese Kişisel saygılıyız. tercih. Onlara Evet. giremeyiz. Bu Ya tarz inanıp içen vardır abi. Yani bu inan yani, niye o konuya hiç girmeseydim yani. Hadi bakalım. Yavaştan yayını Evet. sonlandıralım mı? Bizi izleyen, dinleyen, vakit ayıran herkese teşekkür edelim öncelikle. Ya, Bir sessizlik. Ben bunu de. normal olarak söyledim. Hani Evet, senden herhangi bir karşılık beklemek evet. için de söylediğim bir şey değildi yani. Yok, yok. Ayırıp Ben de. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de bize dikkatini veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hani yani yorum yazarsanız, biz böyle muhabbet etmeyi seviyoruz karşılıklı. Bunu da paylaşmak istedik. Hani eğer size keyif aldıysanız, işte çeşitli tepkiler verin ki hani biz de size de faydası olduğunu anlayalım. İyi olur yani. Kapanış şarkısı Erbil söyleyecek size arkadaşlar. Ben de ukulele çalacağım. Abi o kadar ben şu an aklımda bir şey yok ama Nasıl, ne dediğini şu duymadım. an aklımda net bir şey yok ama
oynak bir şeyler mi çalacağız ya da hani şey mi çalacağız? Bence bir sonraki program içinde ne çalacağımızla alakalı da bir Tamam. şey yapalım. Sadece bir akor basıp o zaman her hafta bir akor daha ekleyerekten böyle devam edelim. Evet, böyleyiz. Bu kapanış şarkımız arkadaşlar. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Haftaya aynı saatte farklı bir linkte. Umarız bu sefer sadece bir tane link olur. Görüşmek üzere. Ben şimdi şu anda durdurmaya çalışıyorum. Teknik olaraktan bu hafta çok zorlandık arkadaşlar. O yüzden haftaya daha rahat olarak görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Oh, bu sefer en azından kapatabildim.